Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Merhaba Hikaye Saati ailesi. Her akşam hikayelerinizi arkadaşlarla toplanıp dinliyoruz. Bizim de bir hikayemiz var. Benim adım Nilay. Bu hikayemiz yaşanalı uzun zaman oldu ama hiç unutamadık. Biz 3 kız, 3 erkek kamp yapmaya Trabzon'a gitmiştik. Trabzon'un temiz havasını almak ve oraları gezmek için yola çıktık. Biz sadece iyi arkadaşlarız. Kimse kimsenin sevgilisi değildi bu grupta. Bu kamptan önce de beraber Muğla'ya ve İzmir'e gitmişliğimiz vardı. Bu sefer de Karadeniz yolculuğu yapalım dedik. Ailelerimiz de birbirlerini tanırlardı zaten. Kamp için gittiğimiz bölgeyi söylemek istemiyorum çünkü oraya hala giden pek çok insan var. Bizim başımıza geldi diye de bir başkasının başına gelecek diye bir şey yok. Nitekim araştırmalarımıza göre de bizden başka bu durumu yaşayan olmamış. Fazla uzatmadan olayı anlatmak istiyorum. Biz yola çıktığımızda saat sabah 6 falandı. Yol uzun süreceği için çok erken çıktık. Yanılmıyorsam da İstanbul-Trabzon arası dinlenerek de gittiğimiz için 15 saat civarı sürdü. Çok iyi bir yaz planı yapmıştık. Kamp yapacağımız yere gidince çadırımızı kurduk. Etrafta da başka kimselerin olmamasına dikkat ettik. O bölgeyi de bu sebeple tercih etmiştik zaten. Kaldığımız yer yeşillik, ağaçlarla çevrili, gerçekten cennet gibi bir yerdi. Hemen yanı başımızdan su da akıyordu. Hiçbir sıkıntımız yoktu yani. Çadırlarımızı kurduk. Getirdiğimiz yiyeceklerden yemeye başladık. Hepimiz çok yorulmuştuk. Hava da karardığından yaktığımız ateşin başında dinleniyorduk. Bir taraftan da sohbet ediyorduk. İnanılmaz eğleniyorduk. Yemekten sonra erkekler tuvalet ihtiyacı için yanımızdan uzaklaştılar. Biz arkadaşlarla yalnız kaldık. Sohbetimize devam ettik. Biz konuştukça zaman ilerledi ama erkekler gelmedi. Sanıyorum aradan bir yarım saat geçmişti. Meraklanmaya başladık. Seslendik onlara doğru. Hiç ses gelmedi. Gittikleri tarafa doğru yaklaşıp tekrar seslendik. Az sonra bir ses geldi, geliyoruz diye. Biz de rahatladık. Çadırların oraya tekrar döndük. Geldiklerinde neden bu kadar geç kaldınız dedik. Etrafı dolaşmak istemişler. Beraber dolaşırdık dedik. Cevap vermediler. Korkar gibi, çekinir gibi değişik bir halleri vardı. Gittikleri hallerinden eser yoktu. Suspus oldular. Hiç konuşmuyorlardı. Biz zorla da olsa bir şeyler söyleyip konuşturmaya çalıştık. Sonra da yatmak istediklerini söylediler. Tamam dedik. Çadırlarına girdiler. Biz biraz daha oturduk. Etraf o kadar güzeldi ki ne kadar yorgun olsam da olabildiğince bu anın tadını çıkarmak istiyordum. Şarkılar söyledik, hikayeler anlattık. Kampta yapılacak ne varsa yap. Uykumuz gelince ateşi söndürdük ve yattık. Uykuya dalmam uzun sürmedi. Çünkü saat çok geç olmuştu ve yol yorgunuyduk. O temiz havada uykuya dalmam 5 dakika sürdü. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum, saate bakmadım. Ama ateşin çadırıma yansımasıyla uyandım. İçeri çadıra doğru ateşin ışığı giriyordu. Hemen kalktım. Biz yatarken söndürmüştük. Hatta su bile dökmüştük. Bu ateş nasıl kendi kendine yanmıştı? Eğer su dökmesek tam söndüremedik herhalde, o yüzden rüzgardan falan tekrar yandı derdim. Ama bir şişe su boşaltmıştık. Acaba uyanan ve ateş yakan oldu mu diye çadırdan çıktım. Baktım herkes uyuyor. Ateşe tekrar su döktüm. Hatta bu sefer 3 şişe su döktüm. Söndüğüne emin olunca yattım. Yine uykuya dalmak üzereydim ki size yemin ederim o ateş tekrar yandı. Hızlıca çıktım. Etrafta biri varsa göreyim diye. Yine kimse yoktu. Herkesi uyandırdım. Bu ateş kendi kendine yanıyor diye anlattım. Onlar da şaşırdı. Çevrede bizden başka biri varsa onlar bizi korkutmak için yapmış olabilir dediler. Kızların fikri buydu.
Erkeklerse hiç konuşmuyordu. Onlara dönüp sizin neyiniz var bugün dedim. Bir şey biliyorsanız söyleyin. Yoksa ben gitmek istiyorum buradan dedim. Biraz böyle baskı yapınca ne olduğunu söylediler. Tuvalet için uzaklaştıklarında karanlıkta bazı gölgeler görmüşler. Gölgelerin sahiplerini görmemişler. Onları korkutan da bu olmuş zaten. Kim var orada falan dediklerinde de üstlerine taş atılmış. Bir süre korkudan hiçbir şey yapamamışlar. Dedim ki bunu neden bizden sakladınız? Neden söylemediniz? Eğer birisi şaka falan yaptıysa korktuğumuz için utanmayalım diye dediler. Saçmalığa bakar mısınız? Yaşadıklarını korkak gözükmemek için bize anlatmıyorlarmış. Bunları da öğrenince iyice korkmaya başladık tabii. Arabayla başka bir yere gidelim bu bölgeden diye düşündük. Ama ne oldu dersiniz? Murphy kanunları tabii ki. Ters gidecek olan her şey ters gitti. Arabaya bindik ama bir türlü çalıştıramadık. Defalarca denedik, olmadı. Bu yüzden burada kalmaktan başka çaremiz kalmadığını anladık. Arabada mı kalsak, uyumadan beklesek diye düşündük. Bu fikir mantıklı geldi. Çünkü eğer ateşi yakan biri varsa görürüz buradan dedik ve beklemeye başladık. Gözümüz ateşin olduğu kısımdaydı. O sırada ben arabanın arka camından bir gölge geçtiğini gördüm. Sessiz olun, biri var dedim. Hepsi sustu. Beklediler biri çıksın ortaya diye ama hiç kimse çıkmadı. Gölge geçti oradan dedim. Ağaçların gölgesidir dediler. Biz arabanın arka camının oraya yoğunlaşınca bir ses geldi dışarıdan. Şöyle tarif edeyim o sesi. Hani bir ateşe kolonya dökersiniz de birden parlar bir alev sesi çıkar ya, işte o ses. Hepimiz aynı yere döndük. Döndüğümüz yerde o ateşin tekrar yandığını fark ettik. Ama yine etrafta hiç kimse yoktu. Korkudan arabayı tekrar çalıştırmayı denediler ama olmadı. Arabadan çıktık, her şeyi bırakıp kaçmaya başladık. Bir taraftan da dualar ediyordu. Biz koşarken zaten karanlık olduğu için önümüzü bile görmüyorduk. Yani koşuyoruz ama nereye koşuyoruz bilmiyoruz. İleride bir ışık fark ettik. Ateş yakılmıştı. Nasıl rahatladık, nasıl umutlu oldu içimiz. O karanlıkta gördüğümüz tek ışığa doğru tüm gücümüzle koşuyorduk. Ve yaklaşınca şok olduk. Çünkü burası bizim kamp yaptığımız alandı. Ateş bizim ateşimizdi. Araba kenarda duruyordu. Hiçbir yere dönmeden dümdüz gidip aynı yere çıkmışız. Olacak iş değildi. Korkuyla tekrar arabaya bindik. Yani o an ne yapacağımızı bilemediğimiz için birimiz ne yapsak diğerleri de onu yapıyordu. Arabaya bindik, kapıları kilitledik ve tekrar çalıştırmayı denedik. Ne olduysa, nasıl olduysa o an araba çalıştı. Bir sevinçle bastık gittik oradan. Hemen bir otele yerleştik. Dışarıda kalma fikrinden tamamen uzaklaştık. Otele gittiğimizde 3 kişilik 2 oda tuttuk. Erkekler ve kızlar olarak ayrıldık. Ama yatmadan önce onlar bizim odaya geldiler ve ne olduğunu analiz etmeye çalıştık. Yaşadıklarımız daha önce hiç şahit olmadığımız şeylerdi. Birkaç kişi acaba cinler mi musallat oldu deyince iyice ürktük tabii. Sadece korku filmlerinde bildiğim varlıklardı. Hiçbir bilgim yoktu onun dışında. Beraber dua falan ettik. Bir daha da kamp yapmamaya karar verdik. Nereye gitsek otelde kalalım dedik. O gece de otelde kaldık. Sabah olunca kahvaltıda artık güneşin de doğmasıyla beraber o bölgeye tekrar gidelim, gündüz gözüyle bir bakalım diye konuştuk. Meraktan oraya tekrar gittik. Yaktığımız ateşin külleri vardı. Kalan birkaç parça unuttuğumuz eşyamız vardı. Onları da aldık, oradan ayrıldık. Akşama kadar gezmeye, akşam olunca da otele gitmeye karar verdik. Bazı meşhur yerleri vardı, oralara gittik. Akşam olduğunda arabaya bindik, otele gitmek için yola çıktık. Biraz gittikten sonra araba tekrar durdu. Ne oldu dedik, arıza vermiş. Bu şekilde gidemeyiz dediler. İndik baktık sağına soluna. Tabii hiçbir şey anlayamadım.
Yakınlarda sanayi falan da yoktu. Ya araba çalışacak ya da mecbur çekici falan çağırmamız gerekecek. Biraz bekleyelim dedik. Araba bir kendine gelsin. Belki dünkü gibi yine çalışır. İndik arabadan, beklemeye başladık. Sonra etrafa bakarken buranın dün kamp yaptığımız alan olduğunu fark ettim. Onu da fark etmemin sebebi bizim çadırı kurduğumuz yerde ağaç dallarında kuş yuvaları vardı. Hatta bir güvercin bu yuvada duruyordu. Ben etrafa bakarken o güvercini gördüm. Sonra bura orası mı diye daha dikkatli bakınca tanıdım etrafı. Buradan bir an önce gidelim, burası dünkü yer dedim. Nasıl olur, otelle alakası yok buranın. Ben başka yoldan döndüm falan diye konuşmaya başladılar. Ben korkudan ağlamaya başladım. Araba da kalsın burada, kilitle, taksi çağırıp gidelim dedim. Mecbur, çaresiz olduğumuz için bunu yapmaya karar verdiler. Biz yol kısmına kadar yürüdük. Taksi falan geçerse görelim diye. Neredeyse 2 saat beklemişizdir belki. Sadece bir taksiye rastlayabildik. Taksiye binince adama da aracımızın bozulduğunu söyledik. Yardımcı olayım ben size dedi. Çekici numarası falan verdi. Bizi otele bıraktı. Çekiciyi aradık. Araba tamirciye gitti vesaire. Arabanın da en erken bir haftada yapılacağını söylediler. Bir hafta mecbur beklemek zorunda kaldık. Bu sürede araba olmadığı için pek fazla uzaklara gidip gezemedik. Otel civarında takıldık genelde. O kısımda da yakınlarda güzel mekanlar vardı. Oralara biraz kafa dağıtmaya gidelim dedik. Hepimiz de sarhoş olana kadar içtik. Çıkışta herkes birbirinin koluna girdi ve düşmeden otele gitmeye çalışıyordu. Çok sarhoştum ama o kısmı çok net hatırlıyorum. Bir araba bize doğru selektör yaptı. Hatta camdan biri elini çıkardı ve bize gel işareti yaptı. Hepimiz gördük onu. Şaşkınca arabanın ışığına doğru gittik. Biz yaklaştıkça o ışık küçüldü ve kayboldu. Ortada ne araba vardı ne de başka biri. Hepimiz bunun sarhoş olduğumuzdan kaynaklandığını düşündük. Normalde olsa korkardık. Ama sarhoşluğun vermiş olduğu cesaretle biraz daha gezelim dedik. Aşağıya doğru yürüdük. Bir taraftan da saçma sapan şeylere gülüyorduk. Kendimizi tutamıyorduk. Ben kaldırımda yürüdüğüm esnada yere oturmuş siyahlı bir kadının önünden geçtiğimi fark ettim. Dilenci gibi gözüküyordu ama değildi. Başını öne eğmiş simsiyah elbisesi ve her yeri kapalıydı. Yüzü falan gözükmüyordu. Ben yaklaşırken ona doğru bakınca o da kafasını kaldırdı ve gözlerini gördüm. Çok korkunçtu. Yüzünde sadece göz vardı sanki. Öyle bir parlıyordu ki. Hemen diğerlerinin koluna girdim. Korkmuştum. Bir 50 adım daha attık ve aynı şekilde o kadını tekrar gördüm. Şaşkınlıkla ona doğru bakarken o da kafasını kaldırdı ve aynı gözleri tekrar gördüm. Çığlık atmaya başladım. Beni sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Gördüklerimi söyleyince otele dönmeye karar verdik. Otele gittiğimizde ben artık gitmek istediğimi söyledim. Diğerleri ikna olmadı. Bizi yalnız mı bırakıyorsun dediler. Ama ben çok korkuyorum. Ne derseniz deyin, gideceğim dedim. Ertesi günde İstanbul'a döndüm. Arkadaşlarım orada kaldı. Döndüklerinde çok garip şeyler anlattılar. Korkunç şeyler yaşamışlar. Mesela otelin camından baktıklarında benim bahsettiğim siyahlı kadını onlar da görmüşler. Ve o parlak gözlerini. Arabayı alır almaz da aynı gün yola çıkmışlar. O kadını yolda bile gördüklerini söylediler. Arabayla gelirken dinlenmek için durduklarında da karşılarına çıkmış. İstanbul'a geldiklerinde ise bu anormallikler son bulmuş. Bu yaşadıklarımıza hiçbir zaman anlam veremedik. Hatta ben de hocaya falan gitmek istedim. Ama güvenilir birini bulamadım. Sadece arkadaşların zoruyla birkaç tarot falı bakan kişiye gitmiştim. Onlar da pek bilemediler. Düzgün bir açıklama yapamadılar. Aklımızdaki soru işaretleri hiç gitmedi ve olay bu şekilde kaldı. Ama hepimizin ortak düşüncesi bunun cinlerle ilgili olduğu.
Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Hikayemiz burada bitiyor. Çok korkunç bir olay tabii. Bu kamp yapılan yerlerde bu tarz olayların çok fazla olduğunu biliyoruz. Belki gece o bölgede kalındığından, ateş yakıldığından bazı yaşayan varlıkları rahatsız etmiş de olabilirler. Birkaç hikayemizde daha fark etmişsinizdir. Bu bölgeden uzaklaşmaya çalışırken aynı yere giden, yani kaçmaya çalıştıkça onlara daha çok yaklaşan insanlar vardı. Diğer hikayelerimizi dinleyenler hatırlayacaktır. Burada da aynı olayın olduğunu görüyoruz. Dönüp dolaşıp yine aynı kamp alanına geliyorlar. Gerçekten ürkütücü. Ben de hikayeyi okuduğumda bunun cinlerle ilgili olabileceğini düşündüm. Eğer sadece biri görse hayal derdik veya o kişinin şizofren olduğunu da düşünebilirdik ama hepsi de bu olayın içinde. Bu hikayenin güzel bir tarafı var. O da İstanbul'a döndüklerinde olayların son bulması. Yani bu musallat durumu devam etseydi çok daha kötü şeyler olabilirdi. Hem kendisi hem de arkadaşları oradan uzaklaştığında bu durum son buluyor. Demek ki o bölgeyle alakalı dediğim gibi yaşayan varlıklara rahatsızlık vermiş olabilirler. Burada anlatılmamış ama kamp esnasında da alkol almış olabilirler. Bundan da belki rahatsızlık duymuşlardır diye düşünüyorum. Nilay Hanım'a da hikayesini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşça kalın.